Evet arkadaşlar, hırkamızın kapşon kısmından sonra ilmek aldık. 4 diş haroşa yaptım. Burası şapkamız. Şimdi 4 diş ördükten sonra artık bedenin artırmalarını yapacağız. 46 ilmeğimiz vardı. Önlerimiz 8, kolumuz 6, arkamız 14 olacak. Şimdi 8 ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane önüme ördüm. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi kolumuzda 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar doluyorum. Bir örüyorum. Doluyorum. Arka bedenimiz 14. 1, 2, 3, 4, 5. 13, 14. Tekrar doluyorum. Bir örüyorum. Doluyorum. 6 tane. 4, 5, 6. Tekrar artım yerindeyiz. Doladım. Bir ördüm. Doladım. Kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Sekiz. Şimdi hırkamızın arka tarafına geldik. Arkada yine bedenleri haroşa örüyorum. 5, 6, 7, 8. Bakın doladığımız ilmeğe geldim. Onu da haroşa örüyorum. Arada bir tane çubuk yerimizi, ayrım yerimizdeki şu çubuk olarak çıkacak. Onu düz örüyorum. Yani ters örüyorum. Öbür tarafa düz çıkacak. İpimi çeviriyorum. Tekrar artırdığım ilmekle beraber burası 8 oldu. Kolumuz haroşamı örüyorum. Bakın artırdığım ilmek geldi. Haroşa örüyorum. İpimi çeviriyorum. Bir tane ters. Tekrar ipimi çeviriyorum. Artırdığım ilmek dahil arka bedendekileri haroşa örüyorum. Hırkamız hep haroşa olarak gidecek. Sadece aradaki birer ilmeğimiz düz olacak. Şu artırdığım ilmeği de ördüm. İpimi çeviriyorum. Bir tane ters. İpimi tekrar çevirdim. Aradakileri haroşa örüyorum. Artırdığımı haroşa ördüm. İpimi çevirdim. Aradaki bir ilmeği ters örüyorum. Artırdığım dahil öbür ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Evet, ön yüze geldik. Tekrar artırma yapacağız. Her ön yüzde artırma yapıp ters tarafta hiçbir şey yapmayacağız. Artırdıklarımızı öreceğiz. Şimdi 8'de burası 9 olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Şu bir önceki artırdığımız ilmek örüyorum. Artırıyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar artırıyorum. Kolumuz 6 idi. İki tarafından artırdığımız için 8 oldu burası. 1 2 3 4 5 7. Şurada bir önceki artırdığımız yer 8. Artır. Bir ör. Artır. Arka bedendekileri örüyorum. Yani 16 ilmek oldu. Bakın bir önceki artırdığımız yer. Tekrar artırıyorum. Arada bir düz örüyorum. Artırıyorum. Kolu örüyorum. Bakın bir önceki artırdığımız yer burası. Artırdım. Bir ördüm. Tekrar artırıyorum. Beden ilmeğimi örüyorum. Bu hırkamızda ilik falan açmayacağız. Daha sonra üstten ilik yapacağız. Onun için hiç ilik açmadan hırkanın sonuna kadar gideceğiz. Bakın şuralarda şu bir düz ilmeğin sağında ve solunda artışlar yaparak yaklaşık şöyle bir 10-12 santim kadar öreceğiz. Giderken artırıyoruz. Dönüşlerde artırdıklarımızı örüyoruz. Böyle bir 8-9 delik kadar yapıp bir hırkamızın boyuna bakalım. Evet arkadaşlar, ben şurada 10 tane, bakın 10 tane deliğim var. 10 kere artış yaptım. Ön ilmeğim 18 oldu. Kol ilmeğim 26 oldu. Şimdi kolların ayrımını yapıyoruz. Şimdi bu 18 ilmeği örüyorum. Dört, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 17 ve 18. Artık artırma yapmıyorum. Bakın artırdığımız yerde bir tane düzümüz var. Onu da ön ilmeğe dahil ediyorum. Koldaki 26 ilmeği gide gele kolumuz 15 santim olana kadar öreceğiz. 15-16 santim. 1 Kol boyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kıvırmalı yapmak istiyorsanız biraz daha uzun yapacaksınız. Şimdi bu koldaki 26 ilmeği örüyorum. Bakın şu düz yerime geldim. Bu birer tane düzleri bedenlere koyacağız. Sadece şimdi koldaki 26 ilmeği öreceğiz. Dönüyorum. Aradaki kolumu örüyorum. Bunu farklı şişle takıp da örebilirsiniz. Aynı şişle de örebilirsiniz hiç çıkarmadan. Bakın
Şu düz ilmeğimiz, ayırdığımız, onu bedene bırakıyorum. Pardon, bir tane daha var. Evet, şu düz ilmeğimiz, onu bedene bırakıyorum, geri dönüyorum. Sadece kolu örüyorum artık. Bakın, kolumuz ayrıldı zaten. Şimdi bu kolumuzu şöyle bir 15-16 santim kadar ördükten sonra bitiriyoruz. İpimizi buraya bağlıyoruz. Arka bedene. Geliyoruz. Buradaki 26 ilmeklik diğer kolumuzu örüyoruz. Bunu da aynı seviyede örüyoruz, bitiriyoruz. İpimizi tekrar ön bedene bağlayıp bu sefer hırkayı bütün öreceğiz. Şimdi ben biraz bu kolu öreyim. İpimi buraya bağlayacağım. Gidip diğer kolumu öreceğim, bitireceğim. Sonra bedenin çalışmasını yapacağız. Evet arkadaşlar, ben hırkamın kollarını ördüm. İlk kolumu ördüm. İpimi arka bedene bağladım, geldim ve diğer kolumu ördüm. Kol boyunu 21 diş yaptım. Eğer şöyle kıvrılmasını istiyorsanız birkaç sıra daha örebilirsiniz. Kolumu keserken, kolları keserken, daha doğrusu hırkamızın bedeninde de aynı işlemi yapacağız. Keserken biraz gevşek kesmek gerekiyor. Bu ipler çünkü biraz esnemiyor. Esnemeye müsait bir ip değil. Hatta başlarken de gevşek başlamanızı tavsiye ederim. Kolumu ördüm, bitirdim ve uçlarında da biraz pay bıraktım ki bundan dikeceğiz. İpimi ön bedene bağladım, gittim ve geldim. Şimdi artık beden birleştirmesini yapacağız. Kol altına hiç ilmek atmadan devam ediyorum. Ön bedenimi ördüm, direkt arkaya geçiyorum. Hırkada kol altına ilmek atmadık. Ama yelek yapmak istiyorsanız bir 4 ilmek kadar kol altına ilmek atmanızı tavsiye ederim. İp çok kalın, o yüzden 4 ilmek yeterlidir. Evet, arkayı da ördüm. Diğer ön bedene geçerken de yine hiç ilmek atmadan direkt geçeceğiz. Evet, kol aynımına geldim. İlmek atmadan direkt sıkı bir şekilde diğer ön bedenine geçiyorum. Hırkamızda hiç ilik açmadık. İliklerimizi daha sonra üstten biritlerle yapacağız. Evet, hırkamızın birleştirmesi bitti. Şimdi beden boyunu, kolları 21 diş yapmıştık. Beden boyunda 22-23 diş yapmamız yeterlidir. Bakın, hırkamızın artık bütün hepsi birleşti. Böylece devam edeceğiz dümdüz, haroşa olarak. Eteğini kestikten sonra süslemelerini
beraber yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hırkamız bitti. Kolumuzda 21 diş haroşa yaptık. Yani 42 sıra. Bedenimi de 23 diş haroşa yaptım. Yani 46 sıra ördüm ve bitirdim. Önlerine de biritlerimi yaptım. Çoban düğmelerini diktim. Kapşonumuz, hırkamız şu. Arkamızda. Kapşona da zincir çektim ve şapkamızın şöyle kenarından ip geçirdim. Bolluk olursa toplayabilmek için. Şimdi arkadaşlar ben bu biritlerin yapımını göstereyim size. İsteyen bu ön kısma fermuar da dikebilir. Şöyle ipim inceydi. Uygun renk olarak bunu buldum. İpimi şöyle 4 kat yaptım. Bakın 4 kat ip yaptım. İpiniz kalınsa tek kattan da yapabilirsiniz. ...15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çektikten sonra şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincirime ekliyorum. Burası düğmemizi geçireceğimiz yer. Sonra ikili trabzan. 1. Şurada kalan zincirlerime 9 tane sığdı ikili trabzan. 4, 5, 6, 7, 8, son zincirime yapıyorum. 9. Bakın şöyle bir birit yaptık. Bunu da 2, 4, 5 tanesi sağ tarafın, 2, 4, bir de iliğimizin yeri, 5 tanesi de sol tarafa getiriyoruz. Şu kısmı komple dikiyoruz. Açıkta kalan yer burası. Bakın buradan göstereyim. Bir tarafımız sabit. Bunu süs diye diktim düğmeyi. Bir düğmemizi de bu tarafa geçiriyoruz, dikiyoruz ve bunu buradan geçiriyoruz.